Babil, Mezopotamya'nın verimli topraklarında Sümer, Akkad ve Elam medeniyetlerinin izlerini taşıyan küçük bir şehir devletinden devasa bir imparatorluğa dönüşen olağanüstü bir uygarlıktır. M.Ö. 1894 civarında bugünkü Irak'ın El Hilda kasabası üzerinde yer alan ve Amoriler tarafından kurulan Babil, başlangıçta önemsiz bir yerleşim yeriyken zamanla Mezopotamya'nın kalbinde parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Halkının büyük çoğunluğu Sami kökenli halk oluşturmuştur. Bölgede yoğun olarak Akkadça konuşulurken dini dil olarak Sümerce kullanılmaya devam etmiştir. Daha sonraki dönemlerde Aramice Babil'de en yaygın dil haline gelmiştir. Babil'in yükselişi en önemli simgelerinden biri olan Amori hükümdarı Hammurabi'nin tahta çıkmasıyla başladı. Hammurabi, şehri küçük bir kasabadan Mezopotamya'nın en önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Vergi sistemini ve merkezi yönetimi oluşturarak güçlü bir devlet yapısı kurdu. M.Ö. 1792 yılında tahta çıktığında Babil güçsüz bir şehir devleti olmasına rağmen 42 yıl süren hükümdarlığı boyunca Mezopotamya'nın çeşitli bölgelerini egemenliği altına aldı. Hammurabi'nin en önemli mirası tarihin bilinen ilk kapsamlı yasalarından biri olan Hammurabi kanunlarıdır. Göze göz, dişe diş prensibiyle oluşturulan 282 maddelik yasa koleksiyonu toplumsal düzeni sağlamak, ticareti düzenlemek ve adaleti tesis etmek amacıyla hazırlandı. Bu kanunlar yalnızca suç ve ceza ilişkilerini belirlemekle kalmadı. Aynı zamanda toplumda eşitliğin sağlanması, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve insanların arasındaki ilişkilerin güvence altına alınması için önemli bir rol oynamış oldu. Babil'in Mezopotamya'daki en önemli merkez haline gelmesi Hammurabi'nin fetihleri ve sistemli yöntemiyle sağlandı. Mezopotamya'nın güneyinde yüzyıllardır baskın olan Nippur kentinin yerini Babil aldı ve kutsal bir şehir olarak anılmaya başlandı. Bu kutsal şehirde Mezopotamya'yı ele geçiren her hükümdar meşhur Marduk Tapınağı'nda taç giyme töreni düzenlemek zorunda kılındı. Babil, mimari ve bilimsel başarılarıyla da dönemin en gelişmiş uygarlıklarından biriydi. Şehir, muazzam surlarla çevrili, geniş caddeleri, büyük tapınakları ve düzenli yerleşim alanlarıyla o dönemin en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Babil'in en büyük harikalarından biri, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Babil'in asma bahçeleriydi. Rivayetlere göre bu bahçeler Kral II. Nabukadnezar tarafından memleketinin Yeşiltepe ve vadilerini özleyen eşi Ametis'i mutlu etmek için inşa ettirilmiştir. Çamur tuğlalardan inşa edilmiş, yeşil bir dağa benzeyen çok çeşitli ağaçlar, çalılar ve asmalar içeren bir bahçe olarak bilinmektedir. Gerçekliği konusunda kesin arkeolojik kanıtlar olmasa da Babil'in ihtişamını simgeleyen bu yapı, medeniyetin hayal gücü ve mühendislik becerisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bir diğer dikkat çekici yapı ise Babil Kulesi'dir. Babil halkının tanrı Marduk'a olan bağlılığını yansıtan bu yapı aslında Etemenanke adlı zigurat olarak inşa edilmiş olup kademeli yapısı ve yüceltilmiş tapınak bölümleriyle gökyüzüne ulaşmayı hedeflemiştir. Babil kültürü kutsal sayılan 7 rakamına derin bir bağlılık besler. 7 katlı kule, 7 büyük tanrı, 7 kapı gibi unsurlar bu inanç sisteminin yapı taşlarını oluşturur. Efsaneye göre insanlar Tanrı'ya ulaşmak amacıyla bu kuleyi inşa ederken Tanrı'nın öfkesini çekmiş ve dillerini karıştırarak iletişimlerini engellemiştir. Babil'in yükselişi sadece iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda dış etkenlerle de şekillendi. Hammurabi'nin ölümünden sonra Babil İmparatorluğu çeşitli saldırılara maruz kaldı. Hititler, Elamlılar, Asurlular gibi komşu güçler Babil üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Ancak Babil zaman zaman bağımsızlığını yeniden kazanmayı başardı. Özellikle M.Ö. 7. yüzyılda Çaldeyan Hanedanı'nın yükselişiyle Babil eski ihtişamına kavuştu. Nabopolassar ve onun oğlu Nebuchadnezzar Babil'i yeniden inşa ederek şehri kültürel ve askeri açıdan güçlendirdiler. Nebuchadnezzar saltanatında Babil, Asur ve Filistin'i fethetti. Şehrin görkemini yeniden zirveye taşıdı. Asma bahçeler ve büyük tapınaklar inşa ettirdi. Bu dönemde aynı zamanda Yahudilerin Babil'e sürgün edilmesi, Babil'in dünya tarihindeki yerini daha da perçinledi. Güney Mezopotamya, savunabilir sınırları olmadığı için saldırılara açık kaldı. M.Ö. 539 yılında Pers kralı Büyük Kiros, barışçıl bir şekilde Babil'i fethederek imparatorluğuna kattı. Kiros, Babil'deki halkın kültürel ve dini özgürlüklerine saygı göstererek Babil'in mirasını korumasını sağladı. Böylece Babil, Asya'nın en büyük medeniyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yaşamaya devam etti. Seleucid, Roma ve Sasani dönemlerinde dönemini koruyan Babil, 7. yüzyılda Müslüman Araplarının istilasıyla yavaş yavaş terk edildi ve sonunda unutuldu. Babil'in bıraktığı miras yalnızca yasal sistemlerle veya muhteşem mimari yapılarla sınırlı kalmaz. Babil matematikçilerinin geliştirdiği 60'lık sayı sistemi, astronomi alanındaki gözlemleri ve öngörüleri, ticaretin düzenlenmesi için oluşturulan ekonomik uygulamalar günümüz medeniyetine ilham veren unsurlar arasında yer alır. Hammurabi kanunlarının ilk örneklerinden biri olarak Babil,
adaletin, düzenin ve toplumsal yaşamın nasıl organize edilebileceğine dair evrensel prensipler sunmuştur. Babil'in bu çok yönlü etkileri Yunan ve Roma medeniyetleri üzerinde olduğu kadar modern hukuk sistemlerine, astronomiye ve matematiğe kadar birçok alanda izlerini taşımaktadır. Günümüzde Babil'in kalıntıları, İran çorak topraklarında sessiz sedasız yatan devasa surlar, tapınak alanları ve ziguratların izleriyle karşımıza çıkıyor. Babil, yalnızca geçmişin görkemli bir şehri değil, aynı zamanda insanlık tarihinin nedenli zengin ve çeşitli olduğunun, medeniyetlerin birbirinden nasıl etkilendiğinin canlı bir kanıtıdır. Babil'in yükselişi ve düşüşü, medeniyetler arasındaki geçiş dönemlerinin, kültürel etkileşimlerin ve insan aklının sınırlarını zorlayan inşaatların en güzel örneklerinden biridir. Bugün Babil'in görkemli yükselişini, Mezopotamya üzerindeki kalıcı etkisini ve trajik sonunu inceledik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız, sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup, videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.